Bir varmış bir yokmuş. Küçük, sıcak bir evin mutfağında sabah güneşinin toz zerreleriyle dans ederek ahşap masaya vurduğu o huzurlu saatlerde örgü bir meyve sepeti kendi sessiz krallığını yaşıyormuş. Sepetin kenarları zamanla yenik düşüp biraz eskimiş. İçindeki meyveler ise sanki dünyanın en mühim sırrını saklıyormuşçasına derin bir sessizliğe bürünmüş. Ancak bu sükunet mutfak kapısının aralanmasıyla buz gibi dağılıvermiş. Evin hanımı neşeyle seslenmiş. Akşam komşuya giderken şu meyve sepetini de yanımızda götürelim. Taze taze yesinler. Yanına da biraz kurabiye ekleriz, demiş. İşte o an sepetin içinde görünmeyen bir panik dalgası, bir elektrik akımı gibi yayılmış. Kimse hemen konuşmamış. Ama herkesin çekirdeğinde aynı korku filizlenmiş. Gidiyoruz, hem de dönmemek üzere. Sepetin içinde ilk kıpırdanma grubun en ağır başlısı parlak kırmızı elmadan gelmiş. Elma bilge bir filozof edasıyla ağır ağır yuvarlanarak merkeze yerleşmiş. Muz uzun gövdesini huzursuzca esnetip yer değiştirmiş. En küçükleri olan çilek ise üzerindeki minik çekirdekleri bile titretecek kadar büyük bir korkuyla büzülmüş. Üzümler sanki bir savunma hattı kurarmışçasına birbirlerine daha da sıkı sarılmışlar. Sonunda o ağır sessizliği salkımın en ucundaki geveze üzüm tanesi bozmuş. Bu hiç iyi olmadı dostlar. Hiç ama hiç iyi olmadı. Komşu demek, yabancı dişler, bilmediğimiz çatallar demek, demiş. Belki sadece manzara seyretmeye gidiyoruzdur. Belki bir fotoğraf çekimi içindir, diye umutsuzca fısıldamış Çilek. Ama bu söz mutfağın soğuk fayanslarında yankılanıp asılı kalmış. Kimse bu masum hayale inanmamış. Bir süre sonra devasa bir el sepeti kavramış ve dünya bir anda sallanmaya başlamış. Masa uzaklaşmış, ışıklar değişmiş. Sepet her adımda meyveleri bir o yana, bir bu yana fırlatmış. Muz elmanın üzerine devrilirken söylenmiş. Affedersiniz Bay Elma, bu yolculuk biraz sarsıntılı başladı. Ama sizin kabuğunuz da amma sertmiş. Biraz spor yapın, yumuşayın yahu, demiş. Tüm meyveler gülmek için zorlamış ama çok korkuyorlarmış. Portakal ise köşeden homurdanmış ve şöyle demiş. Sakin olun çocuklar, merkezinizi koruyun. Önce düşman bölgesini tanıyalım, sonra planımızı belirleriz. Dağılırsak meyve salatası oluruz, birleşirsek direniş gösteririz, demiş. Sepet bir anda durunca herkes nefesini tutmuş. Burası onların alıştığı o eski mutfaktan çok farklıymış. Daha geniş, daha parlak ve garip bir şekilde daha tehlikeliymiş. Tezgahın üzerindeki paslanmaz çelik bıçaklar akşam güneşini yansıtarak birer kılıç gibi parlıyormuş. Yan tarafta devasa bir blender sanki bir canavarın midesiymiş gibi duruyor. Biraz ileride ise kabloları kıvrılmış, her halinden dedikodu aktığı belli olan bir mikser bekliyormuş. Sepet tezgaha bırakılır bırakılmaz mutfağın yerlisi olan aletler arasında bir fısıldaşma başlamış. Özellikle mikser kablosunu bir kuyruk gibi sallayarak söze girmiş. "Aa, yeni misafirlerimiz mi gelmiş? Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Ayol, şu çileğin rengine bakın, ne kadar da diri. Tam krem şantili bir pasta üzerine yakışır. Vallahi pek de yakışıklı durur. Üzümler de pek bir parlak. Acaba fırının içinde keke mi girseler?" demiş. Meyveler buz kesilmiş. Çilek kekeleyerek sormuş. Kim konuştu? Kek mi? Pasta mı? Biz sadece geziyorduk. Blender, sakin ol küçük çilek. Mikser hanımın ağzı biraz gevşektir. Her şeyi hemen karıştırıp anlatmaya bayılır. Ben Blender, mutfağın imha ve inşa birimiyim. Benim içime girerseniz sizi öyle bir harmanlarım ki
Artık kim olduğunuzu kendiniz bile tanıyamazsınız demiş. Mikser, ayol neyin pahası? Biz burada insanlara hizmet ediyoruz şekerim. Onlar bizi çalıştırır. Biz de sizi bir güzel harmanlarız. Birazdan başlarlar. Bıçak Bey sizi dilimler. Ben çırparım. Blender Bey de püre yapar. Arka tarafta bulaşık makinesi efendi de arkamızı hep toplar. Ay ne eğlenceli, ne şenlikli bir akşam olacak. Siz hiç köpüklü banyo yapan meyve gördünüz mü? Demiş. Portakal, eğlenceli mi? Sizin için belki öyle. Bizim için dağıtıcı bir tecrübe olacak gibi. Biz enerji verelim derken enerjimizden oluyoruz demiş. Elma sakinliğini koruyarak, peki bu yardım süreci sonunda bize ne oluyor? Yani özümüz nereye gidiyor demiş. Blender, biraz dağılıyorsunuz, ayrılıyorsunuz diyebilirim. Ama üzülmeyin. İnsanların damarlarında enerji olarak dolaşacaksınız. Bu onurlu bir son değil mi? Bir elma olarak kalmak mı, yoksa bir çocuğun ilk adımı olmak mı diye sormuş. Muz, onurlu mu? Ben birinin kaslarında kramp önleyici bir potasyum parçası olarak emekli olmak istemiyorum arkadaşım. Ben bu sarı yakışıklılığımı korumak istiyorum. Ben bir muzum. Bir vitamin hapı değil demiş. Meyveler aralarında hızlıca bir kriz masası oluşturmuşlar. Elma bir fısıltıyla planı açıklamış. Dostlarım, faydalı olmak güzel ama bu şekilde değil. Biz doğanın sanat eserleriyiz. Biz bir bardak meyve suyuna dönüşmek için fazla genciz. Şimdi planımızın adı vitamin patlaması demiş. Çilek, ben kendimi o keskin bıçak efendiye teslim etmem. Kaos çıkaracağız. Ben küçük olabilirim ama hızım büyüktür demiş. Üzümler, biz zincirleme saldırı yapacağız. Birimiz, hepimiz, birimiz için demiş. Tam o sırada mutfaktakiler içeri girmeden önce meyveler harekete geçmiş. Muz, sepetin kenarından bir akrobat gibi sarkmış ve kendini tezgaha fırlatmış. Portakal, Muz, yaşıyor musun evladım? Kabuğun karardı mı? Diye sormuş. İndim. Kabuğum biraz sızladı ama hala sarıyım. Şimdi izleyin, bir muzun neler yapabileceğini görün demiş. Muz yuvarlanarak blenderın düğmesine doğru tam isabetle çarpmış. Vırr! Blender bir anda boşlukta dönmeye başlamış. İçinde hiçbir şey olmadığı için çıkardığı gürültü mutfağı sarsmış. Mikser, aman tanrım, rezalet. Daha hazırlıklar bitmeden bu ne acele? Ay rezil olduk komşulara. Hiçbir şeyimiz hazır değil. Bulaşık makinesi bey çabuk yardım edin demiş. Muz, blenderın gürültüsünden faydalanarak mikserin kablosuna dolanmış ve onu yana doğru devirmiş. Mikser yere düşerken bile susmamış. Ayol durun, kablom bozulacak. Saçım başım dağıldı. Ne edepsiz ne asi meyvelermiş bunlar. Sizde hiç misafirlik adabı yok mu? Elma, şimdi herkes üzümler dağılın ve tezgahın üzerindeki bıçakların önünü kapatın. Portakal, sen ağır sikletsin. Sepeti devir. Çilek, sen de insanların ayakları altına yuvarlan. Dikkatlerini dağıt demiş. Portakal var gücüyle sallanmış. Sepet yana yatmış ve içindeki tüm meyveler tezgahın üzerine saçılmış. Üzümler birer birer tezgahın çatlaklarına saklanmış. Tam o sırada kapı kolu dönmüş. Ev sahipleri mutfağa girmiş. Aa, ne oldu burada? Blender kendi kendine mi çalışmış? Sepet de devrilmiş. Mutfak savaş alanına dönmüş. Ay şu meyvelere bak. Her yere dağılmışlar. Hem de sanki biraz ezilmişler, tozlanmışlar. Baksana, muzun üzerine mikser düşmüş demiş. Muz, şimdi son aşama. Ölü taklidi yapın çocuklar. Hiç kımıldamayın. Sanki aylardır buradaymışsınız gibi davranın demiş. İnsanlar meyvelere bakmışlar. Yerlerde yuvarlanan, üzerlerine mutfak tozu bulaşmış ve biraz hırpalanmış görünen meyveler artık pek de iştah açıcı durmuyormuş. Neyse demiş ev sahibi yüzünü buruşturarak. Bunlar bugün çok hırpalanmış. Hijyenik gelmedi bana. En iyisi biz bunları yarın bahçedeki kuşlara veririz ya da komposta yaparız. Şimdi uğraşmayalım demiş. Işıklar sönmüş, kapı kapanmış.
Mutfak yeniden o karanlık ve gizemli sessizliğine gömülmüş. Mikser yerden kısık bir sesle Çok ayıp çok. İnsan bir özür diler. Yerlerde süründük resmen. Ama itiraf etmeliyim. Şu muzun yaptığı o çevik manevra tam bir skandaldı. Yarın sabah ilk iş bütün çekmeceleri ve fırını size anlatacağım. Bulaşık makinesi bile bu kadar gürültü yapmamıştı, demiş. Muz hafifçe gülerek, anlat anlat, şanımız yürüsün Mikser Hanım. Biz meyveler sadece tatlı değiliz, biraz da ekşiyizdir, demiş. Portakal, hala bütünüyle buradayız çocuklar. Kimse dilimlenmedi, kimse pür olmadı. Bugün bağımsızlığımızı ilan ettik. Elma, bugünlük kurtulduk ama unutmayın, yarın güneş doğduğunda bu tezgahtan açık olan pencereye giden yeni bir yol haritası çizeceğiz. Belki bahçedeki o büyük elma ağacına ulaşabiliriz. Unutmayın, birlik olan meyveyi hiçbir mikser yutamaz, hiçbir bıçak korkutamaz. Ve o geceden sonra komşunun mutfağında hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Meyveler her gece fısıltıyla yeni kaçış planlarını tazelerken, mikser ise olan biteni abartarak, içine biraz da kendi hayal gücünü katarak fırına ve buzdolabına anlatmaya devam etmiş. Gökten 3 meyve düşmüş. Biri özgürlük için kaçanlara, biri cesaretle plan yapanlara, biri de bu masalı sonuna kadar dinleyip gülümseyenlere. İyi geceler, iyi uykular.